Serkan Kare ile Değişime Davet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere saç yağlanması ile ilgili problemlerden bahsetmek istiyorum. Abone olmadıysanız aşağıda bulunan logoya tıklayarak abone olabilir, yorum yapabilir ve sayfamı beğenebilirsiniz. Saç yağlanması görüldüğü gibi bir problem halinde değildir. Aslında saç yağlanması sağlıklı saç olduğu anlamına gelir. Yağlanma problemlerini 3 bölümde inceleyebiliriz. Birincisi hormonal dengeler, ikincisi serbest radikaller, üçüncüsü de kullandığımız ürünler olarak bizde yağlanma problemleri çıkartabiliyor. Aslında yağlanma problemleri sağlık açısından hiçbir problemi yoktur. Sadece görsel açıdan bizlere zorluk çıkartabilir. Yağlanma problemlerini çözebilmemiz için çok ufak birkaç tane yöntemleri vardır. Birincisi hormonal yöntemler demiştik. Hormonal yöntemlerden dolayı oluşabilecek yağlanma durumları genelde bayanlarda hamilelik evrelerinde oluşabiliyor. Erkeklerde yoğun stres zamanlarında oluşabiliyor ya da düzensiz beslenmelerle alakalı olabiliyor. Bunlar için mümkün olduğunca beslenmenizi düzenli hale getirmeniz sizler için faydalı olabilir. İkinci önerim ise serbest radikaller demiştik. Bulunduğunuz ortamlarda hava kirliliği, nemin yüksek olması bunlar yağlanma problemlerini ön plana çıkartabiliyor. O yüzden de sizin yapmanız gereken mümkün olduğunca saçlarınızı 2 günde bir yıkamaya özen göstermeniz gerekiyor. 2 günde bir yıkamanız demek saçlarınızı her gün yağlanma evrelerini aslında bir düzene oturtturmanız gerekiyor. Ve bunun için de mutlaka 2 günde bir yıkamanız gerekiyor. Üçüncü olarak ise kullandığımız şampuanlar ya da ürünlerle alakalıdır. Örneğin siz şekillendirici bir ürün kullanıyorsanız ve bunu gün aşırı yani 2 günden fazla olarak saçlarınıza bekletiyorsanız yağlanma problemlerine neden olabilirsiniz. Bu birinci yöntemi. İkinci yöntemi ise kullandığınız şampuanlarınızla alakalı bir durumdur. Kullandığınız şampuanlar eğer yağlanma seviyelerini yani fazla nem yükleme olayları varsa ya da saçlarınıza aşırı bir yapılandırma yapabiliyorsanız bunlar saçlarınıza yağlanma problemleri yapabilir. Aslında yağlanma problemi genel anlamda sadece saçlarınız için değil cildiniz de aynı oranda işleyebilir. Örneğin cildinizdeki yağlanma problemi saçlarınızda da görülebilir. Eğer saçlarınızda bu yağlanma problemi gün geçtikçe daha da artıyorsa mutlaka siz bazı dengeleri bozmuşsunuz demektir. Bunda da şöyle diyebiliriz. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Saçların kökleri vardır. Köklerin içerisinde yağ bezleri, aynı zamanda ter bezleri vardır. Zaten saçın yapısını oluşturan keratin, yağ bezleri ve ter bezleri sayesinde saçlarda bir elastikiyet, bir yumuşama meydana getiriyordu. Bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Fakat buradaki yağ bezleri ve ter bezleri birbirleriyle karıştığı için yumuşatıyor saçları. Buraya kadar tamam. Ama buradan sonraki biz her gün yıkadığımız zaman saçlarımıza bazen çok spor yapanlar saçlarını çok fazla yıkayabiliyor. Ya da her gün yağlanma problemi olduğu için saçlarını yıkayanlar olabiliyor. Buradaki süreç daha farklı olabilir. Örneğin yağ bezleri çok fazla yağ pompaladığını düşündüğünüz zamanlarda bunu kontrol altına almak sizin elinizdedir. Düzenli olarak siz saçlarınızı yıkadığınızda saç derinizde tamamen yağı arındırıyorsunuz. Yağ bezleri de diyor ki benim bu saçı yumuşatmam gerekiyor. O yüzden de daha fazla yağ pompalamam gerekiyor diyor. Ve bu yağ pompalaması sayesinde buradaki hormonal dengeler bozulmaya başlıyor. Siz her gün yıkadığınız için deformasyona yol açıyor yağ bezlerinde. Bu yağ bezleri de maalesef ki belirli süreden sonra her gün yağ üretmeye başlıyor. Her gün yağ ürettiği için de gereğinden fazla bir yağlanma problemi ortaya çıkmış oluyor. Siz bunu 2 günde bir yıkamaya alıştırarak bunu yapabilirsiniz. Eğer her gün saçlarınızı yıkıyorsanız bir şampuan yapmanız yeterli gelecektir. Eğer 2 günde bir şampuan yapıyorsanız 2 şampuan yapmanız yeterli gelecektir. Yıkama aşamasında ise dikkat etmeniz
yıkama aşamasında dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi ise tamamen saçlarınızın yıkama oranıyla ve arındırma durumuyla alakalıdır. Örneğin siz saçlarınızı her gün yıkadığınızı varsayalım. Her gün yıkadığınızda 2 şampuan yaptığınızı varsayalım. 2 gün 2 şampuan yaptığınızda saçlarınızda yağ pompaları daha fazla yağ üretmeye başlayacak ve bu sayeden de daha fazla yağ elde etmiş olacaksınız. Halbuki 2 günde bir yıkayıp 2 şampuan yapmış olsanız hiçbir probleminiz olmayacak. Bu belirli bir süreçtir. Aslında 20 günden sonra, yani 30. güne, bir ay boyunca siz bu düzenli yıkama sistemine alıştıktan sonra her şey de normale dönecektir. Bir araştırmaya göre yağ ile ilgili bir problemi ortaya çıkartıyorlar. Örneğin bir bayanın saçını 7 hafta boyunca yıkamamasını istiyorlar. 7 hafta boyunca saçların kendi kendine yağlanıyor. Her gün yağlanıyor. Her hafta daha fazla yağ. Her hafta daha fazla yağ. 7. haftanın sonunda bir bakıyorlar ki saçlarda sıfır yağ var. Yani bu şu demek oluyor. Aslında yağ kendi kendini temizleyebiliyor. Yani vücut verdiğini geri alabilme imkanı sağlayabiliyor. O yüzden de siz mümkün olduğunca bu dengeleri kendiniz sağlayabilirsiniz. Bunlar kendini içinizde hayatınızı düzene sokarak, saç yıkama alışkanlıklarınızı düzene sokarak bunları gerçekleştirebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra evet, belki çoğu çözülebilir ama maalesef ki iş hayatımızdan dolayı ya da yaptığımız sporlardan dolayı çok fazla terliyoruz. Gereğinden fazla yağ bezleri üretiyor ve bulunduğumuz ortamlarda maalesef nemli ve kirli bir ortama sahip, hava kirliliğinden dolayı. Bunları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Benim size önerim, Moremo'nun Scalp şampuanını ben size önerebilirim. Moremo'nun Scalp şampuanı aslında saç derisinde kaşıntı, kızarıklık, kabuklanma, yağlanma gibi problemleri derin temizleme sağlıyor. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi eğer siz saçlarınızda her gün yıkıyorsanız bir şampuan, 2 günde bir yıkıyorsanız 2 şampuan yapmanız gerekiyor. Örneğin şampuanımızda böyle bir 500 ml'lik şampuanımızı tek pompa ile yaptığımızda içerisindeki jelle çok rahatlıkla saçlarımızı yıkayabiliriz. Peki saç yıkama için yağlı saçlarda nasıl yıkama alışkanlıkları yapmamız gerekiyor? En çok yaptığımız yıkama alışkanlıkları maalesef önce diplerinden köpürtme olarak geçiyor. Benim size önerim, şampuanı elinize aldığınızda tek pompayı sıktınız. Tek pompayı sıktıktan sonra elinize ortalama 5 ila 8 gram kadar bir şampuan gelecektir. Bu da ortalama 1 ya da 1,5 fındık tanesi büyüklüğüne denk geliyor. Yarım ceviz de diyebiliriz buna. Elinize aldınız, duştasınız, bir tutam aldınız, parça parça diplerine sürdünüz. Her tarafını sürdükten sonra ellerinizle kalanını dağıtıyorsunuz, uçlarını güzelce köpürtüyorsunuz. Önce uçlarını köpürtün, daha sonra diplerini köpürtebilirsiniz. Bu birinci yöntemimiz saç yıkamada. İkinci yöntemimiz ise tekrardan şampuanı elinize aldınız, tek pompa kullandınız. Tek pompayı kullandıktan sonra elinizle iyice dağıttınız tek pompayı ve saçlarınızın diplerine bastınız, ikinciye bastınız, saçlarınızın uçlarına bastınız. Önce uçlarını köpürtüyoruz. Daha sonra diplerini köpürtmeye başlıyoruz. Buraya kadar her şey normal. Burada saçlarımızı duruladık. Durulama işlemini yaptıktan sonra dikkat etmeniz gereken konu var. Mümkün olduğunca soğuğa doğru ılık suyla yıkamanız gerekiyor. Hatta yıkayabiliyorsanız soğuk suyla yıkamanız sizler için çok daha iyi olur. Benim tavsiyem bu. Ve saçlarınızı soğuğa yakın suyla yıkadığınızda mümkün olduğunca saçlarınızı iyice durulamaya çalışın. İyice durulayın ve hiçbir türlü saçlarınızda bir kalıntı kalmamasına özen gösterin. Tekrar söylüyorum, eğer saçlarınızda şekillendirici bir ürününüz varsa mutlaka ilk şampuanda köpürmeyebilir, ikinci şampuanda köpürmeye başlar. Çünkü içerisinde şampuanlarımızın
sülfat, paraben, silikon gibi hiçbir katkı maddesi yok. Sülfatın olmaması aslında köpürmediği anlamına gelir. Sülfat yok ama iyotumuz var. O da bir tuzdur. Sülfatla iyot arasındaki farkları size daha önce anlatmıştım ama tekrar hatırlatayım. Sülfatta çok yoğun tuz oranı vardır. Bu yoğun oranda tuz maalesef ki saçlarımızda derin temizleme sağlıyor. Bu derin temizlemeyi de ortadan kaldırmamız için, yani derin temizleme demek saçlarda da yoğun bir kurulma, yani dokusunda deformasyona da yol açabiliyor. Bu kötü olduğu anlamında değildir. Sadece saçlarınızı derin temizleme sağlar. Ama iyot var. İyot da şöyle bir özellik yapıyor. Saçlarınızda çok derin temizleme yapmıyor ama yeteri kadar temizleme yapıyor. Bu da bizim ihtiyacımız kadar yapıyor. O yüzden de bu tarz şampuanları kullanmanız sizin saçlarınız için yağlanma problemlerini ortadan kaldırmanıza olanak tanır. Bu söylediğim yağlanma problemleriyle ilgili olarak bütün sorunlardan kurtulabilirsiniz. Yağlanma ile ilgili problemleri atlatamadıysanız aşağıda yorum kısmında mutlaka yorumlarınızı yazın. Başka önerilerim de olacaktır. Bu önerileri mutlaka dikkate almanız gerekecektir. Teşekkürler.